İnsanlık diyor artık diyor Tanrı'ya diyor ihtiyacı yok diyor. AI diyor öyle bir pozisyona geçebilir ki ortak bir bilinç, yeni yaratılmış olan, yaratılacak olan yeni bir din yaratılabilir. Mesela İngiltere'de artık partner robotlar üretilmeye başladı. Dünyevi yönden düz baktığım zaman bir sürü zararları görüyorum. Nereye varabilir bu? Bunlar aramızda ve içimizde yaşıyor aslında hali hazırda. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Sevgili Ayşen Barışel'le beraberiz. Kendisi araştırmacı, yazar, özellikle teoloji üzerine yapmış olduğu önemli araştırmalar var. Ve bugün yine bizlerle beraber zira Papa 14. Leo'nun günler sonra yapacağı önemli bir açıklama var. Yapay zeka ile ilgili. Zira daha önce Aydın Türk gücüyle de konuştuğumuz gibi yapay zeka yani sanal tanrı Vatikan'ın kapısına dayandı demiştik daha önce. Yeni seçilen Papa 14. Leo yapay zeka konusunda önemli açıklamalar yapacak günler sonra. Ve oldukça net ve dikkat çekici açıklamaları daha önce yine yaptı. İnsanlık, özgür irade, dijital manipülasyon ve insanlık onuru üzerine yoğunlaşıyor Vatikan bu noktada. Papa'nın öne çıkan mesajlarını ben sizlere bir kere daha ileteceğim. Yapay zekanın insan onurunu tehdit ettiğini düşünüyor. İnsan ilişkilerini mekanikleştirdiğini, insanları düşünmeyen tüketicilere dönüştürdüğünü ve savaş teknolojilerinde kullanılmasının çok büyük bir ahlaki sorun olduğunu ve kontrolsüz yapay zeka gelişiminin yeni bir dijital sömürü çağı başlatabileceğini söylüyor. Ve bugüne kadar yaptığı yapay zeka ile ilgili en önemli açıklama sorun yapay zekanın ne yapabildiği değil, İnsanlığın neye dönüştüğü diyor Papa ve ayrıca insanların yapay zekayı mutlak bir bilgi kaynağı ya da duygusal bir arkadaş gibi görmeye başlamasının oldukça tehlikeli olduğunu irdeliyor. Ve günler sonra Papa hazırladığı e, büyük bir metin olan Magnifica Humanitas yani muhteşem yüce insanlık adlı dokümanı bizlerle paylaşacak ve orada ne diyecek önemli. 25'inde yapılacak bu açıklama, Papa'nın yapacağı açıklama ve bu dokümanın anlamı nedir? Ne içerebilir? Daha önce bu konuda verilmiş ipuçları var mı diyeyim. Sözü Ayşen Barışel'e bırakayım. Lütfen buyurun. Merhabalar. Böyle bir Papa'nın hazırlığı var. Bu dediğiniz, bahsettiğiniz doküman ayın 15'inde imzalanmış ve işte 25'inde açıklanacak. Papalar genellikle bu tür dokümanları, bu tür ilanları ya da öğretileri yani ruhsal öğreti ya da ruhsal yönlendirme bildirgeleri gibi söyleyelim. Bunları genellikle kendileri bizzat çıkıp yapmazlar. Sonunda da bir dua edip amin deyip genellikle işte kardinaller, onlar, bunlar bu şekilde bir açıklamalar yapılabilir topluma ama genellikle papalar bu işi yapmıyorlardı hiç. Ama bu Papa Leo 14 ismini alışı yani aslan Leo 14 yapışının alışının nedeni seçildikten sonra ilk açıklamasında kardinallere yapmış olduğu açıklama ve ilk onlara yapmış olduğu konuşmada Leo 13'ü biraz da örnek aldığı, esinlendiği oradan ya da onun bir ilham verdi ona, bir fikir verdi. Çünkü çağrının bir bölümü gibi ya da işte insanların biliyorsunuz hani ilgi duyduğu konuda onlara o konuyu hatırlatan, o konuyla ilgili esas olan bir kelime vardır. Bir bölüm vardır. Papa'nınki de bu böyle bir şey. Mesela Leo 13 şeyi açıklamıştı. Endüstriyel gelişime birdenbire bir dünyada yaşamda bir patlama olmuştu o dönem endüstriyel açıdan. Onun insanlar üzerindeki etkisini falan açıklayan bu şekilde bir doküman çıkmıştı o dönemde. Ona benzeyen teknoloji insan yaşamında şu anda ve onun etkileri ve onun gelişimiyle ilgili bir bildirge gibi ya da bir yani bunun nereye gideceğini insanlara söylemek ve onları uyarmak ve mümkün olduğunca insan olarak bunun önlemini almak, insanlık adına önlemini almak, tehlikeleri öngörmek, onları bildirmek. Genellikle amaç bu burada gördüğüm kadarıyla. Yani onu bekliyorum.
Evet, dediğiniz gibi özellikle hükümetlere uyarı, ilan, işte bu savaşlarda mesela özellikle bence ilk öne çıkacak olan konu insanın ne olduğu öncelikle. Tanrı insanı niye yarattı, bizi niye yarattı, nasıl yarattı, bizi nasıl özel yarattı, kendine benzer yarattı ve nasıl bizim duygularımız var, içimizdeki can ve aynı zamanda da ruh var. Bunlar birbirine bağlı ama farklı şeyler. Benim son 11. saatte en son videomda anlattığım 3 tane bölüm. Yani vücut, içimizde yaşayan can, duygularımız, korkularımız can. Ve bunun yanı sıra buna bağlı olarak da eğer inanç varsa bir Tanrı inancı ya da bir herhangi bir inanç bu Tanrı'ya yönelik ne olursa olsun bir ruh. Bu ruhun nerede eğimlendiği ve Tanrı ile bağlantısının nerede olduğu. İşte bu insanın yaratılışındaki bu iki bölüm yani can, duygular, korkular ve aynı zamanda da Tanrı'ya nasıl inanma, ne kadar inanma, ne kadar ilişki içinde olma yönünü gösteren ruh olayı. İkisi bu AI'da yok ama bizim bunları kaybetmememiz gerekiyor. İnsanlıktan uzaklaşmamamız için. Öncelikle bunu söyleyecek, buna dikkat edin diyecek. İnsanlıktan çıkmayın diyecek özetle. Dikkat edin, siz robotlaşmayın robotları takip ederken. Robot gibi ruhsuz ve duygusuz olmayın gibi ilk vereceği uyarı bu bence konunun içerisindeki en önemli bölüm bu olabilir. Mesela İngiltere'de artık partner robotlar üretilmeye başladı. Hı hı. İnsanlar da insanlarla sosyalleşmeyecek, hayatlarına bir robotu alıp onunla devam edecekler. Onunla partner olacaklar. Ya zaten Hakan Bey, biz insanlık olarak yani bir gurur zaten bizim temelimizde var. İlk gelişimizde içimizdeki o hani particle'lar, bölümler, DNA'nın bölümlerinin büyük bir kısmında gurur var. Yani kendimize tamam inanmak çok güzel. Ama o gurur yani ben yaparım, ben bilirim, ben beceririm, işte ben ne yapacaksam onu yaparım. Arkasından insanlara gittik yardım için. Onları idol olarak önümüze aldık. İşte ne bileyim falcılar, büyücüler, onlar bunlar. Onlara baktık. Onlardan medet umduk. Ve bunu hep yaptık, yapıyoruz. Yıllarca çok eskilere dayanacak şekilde ilk başlangıcında insan yaratılışının. Şimdi de bu sefer AI çıktı ki bence hepsinin de önüne geçecek. Yani kendimizden, kendi gücümüzden, başkalarına gidip yardım istemekten vazgeçip tamamen esir hale geleceğiz. Esir olacağız, bağımlı olacağız. Bu bir bağımlılık. Eğer bu noktaya gelecek. Çünkü biz bugün şunu düşünün. Yani cell phone'lara, telefonlarımıza ne kadar bağımlıyız. Yemeğe gidiyorsunuz. Bir sürü insan orada yemekte. Bir bakıyorsunuz herkesin elinde telefon, hiç ilişki yok, hiç konuşma yok, sohbet yok. Herkes kafasını Yani biz, telefonuna gömüyor. evet yani biz zaten gömüldük, internete gömüldük, telefona gömüldük. Oyunlar çıktı, gençler oyunlara gömüldü. Ben birçok genç biliyorum ki sabahtan akşama kadar, sabahlara kadar o oyunun başından, game'in başından kalkmıyorlar. Yani Diablo, hatırlarım bir Diablo fırtınası. Yani biz zaten esir alındık. Yani devamlı bir tablet, bir computer, bir telefon olayı. Onun için bunlar idoller, bunlar Tanrı'nın bizi yaratma nedenine tamamen karşı bir olay. Çünkü Tanrı'nın insanı yaratma konusunda, özel yaratma konusunda onunla birlikte olabilmek, onunla ilişki içinde olmuş olmak, ona sığınmak, ona gitmek, ona sormak, ondan duymak. Normalde bu ilişki var. Bu ilişki daha güçlüydü Adem'in ilk yaratılışına tabii. Ölümlü olup da düşene kadar, şeytanla beraber son zamanlara kadar geleceğiz. Evet, bu ilişki beklenirken bu insanlık ona gitmek, sadece onun önüne gitmek varken bu şekilde bir AI'ya gitmek, Tanrı gibi. Mesela Dan Brown'un bir şeyi var. Onu duydum ve çok şok oldum bazı araştırmaları yaparken. Diyor ki insanlık diyor artık diyor Tanrı'ya diyor ihtiyacı yok diyor. Yani AI diyor öyle bir pozisyona geçebilir ki ortak bir bilinç, yeni yaratılmış olan, yaratılacak olan bir ortak bilinçle diyor yeni bir din yaratılabilir. Yeni bir religion, din oluşturulmuş olabilir. İnsanlığın ihtiyacı olmayacak diyor. Yani böyle bir açıklaması var. Onun gibi yani zaten eğer bir şeyi çok idol olarak araya soktuysanız, Tanrı ile aranıza soktuysanız
Bir yerde onun esiri olmuş oluyorsunuz. Ona odaklanmış oluyorsunuz. Bütün yaşamınız, kafanız, aklınız, mantığınız ve çok büyük tehlikeli noktalara gelebilecek tabii bu şekilde bir ilişki AI'la. Peki bu açıklama önemli. Yani 25'inde yarın yapılacak bu açıklama. Sizce etkili olabilecek mi bu açıklama? Bu dokümanın yayınlanmasından sonra bazı şeylerin engellenmesine neden olabilecek mi sizce? Şimdi tabii amacı bir frene bastırmak ya da bir kontrol mekanizmasını getirebilmek, regülasyonlar, bir kurallar. Bazı ufak tefek şeyler getirilebilir ama insanlık biliyorsunuz her zaman engelleri hep aşmıştır. Çizginin öbür tarafına geçme eğilimi her zaman vardı, olmuştur. Bence zaman içerisinde bu evet belki bugün, yarın, bir hafta, bir ay, bir yıl belki etkili olabilir ama aşacak. İnsanoğlu gene kötü yönde maalesef bunu aşacak. Çünkü bir realite daha var. Biliyorsunuz benim çağrım son zamanlarla ilgili hani 2003'ten beri olan olaylar, duymuş olduğum şeyler. Şimdi o yönden ben baktığım zaman tabii dünyevi yönden de bakıyorum. Dünyevi yönden düz baktığım zaman bir sürü zararları görüyorum. Nereye varabilir bu? Çünkü süper AI yaratılma ve oraya gidiyor. Ve kimlerin elinde bu? Yani insanlığa açıklanmayan bir sistemler, AI'ın ona göre bir programlanması, developerlar tarafından özel kodlarla. Dediğimiz gibi silahlar mesela, çok değişik silahlar, savaş taktikleri, çok bilmediğimiz, düşünemeyeceğimiz birçok şey. Mesela Teknolojinin öldü, genetikte kullanılması akıl almaz. tabii yani ölümcül virüsün dünya üzerinde yayılmasında bile çok büyük bir katkı sağlayabilir AI, kullanılabilir. Onun için şimdi şeytanı dışarıda bırakamayız. Yani mutlaka öyle bir zemin ki bu, kaygan bir zemin. Zaten insanlık ümitsizliğin içine biraz sürükleniyor. Ekonomik problemler olsun, ümitsizlik olsun, gençlerde iş bulamama. Bu AI zaten iş bulamama yönünde de çok büyük bir tehlike, yani iş imkanı sunulması ile ilgili. O nedenle bunlar zaman içerisinde yani insanları zaten zayıf durumda olan, temeli zayıf bir inşaat düşünün. Yani insanlık zaten zayıf. Zaten bir evet din var, inançları var ama benim hep anlatmaya çalıştığım bütün videolarımda şu anda biliyorsunuz bir seri yapıyoruz son 11. saatte. Tanrı ile hizalanmak için neler yapmamız gerekiyor ki onunla ilişkimiz kuvvetli olsun. Olay dinlerinde üzerine çıkacak. Çünkü o kadar büyük korkular, yani amaç içerisindeki bu olayın içinde şeytanın da özellikle kullanacağı taktikler var. O kendi amacına yönelik nasıl kullanabilir, o konu var. Bu bir zemin ve dediğim gibi sağlam olmayan kumdan yapılmış bir temelin üzerine bu inşa ediliyor şu anda. Onun için ben çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Aslında çok büyük faydaları var AI'ın. Acayip Tam faydaları var. olarak bunu soracaktım. Yani yapay zeka teknolojinin bu şekilde ilerlemesinin Hı hı. fayda ve zararları ne olabilir sizce? Çekinilen şeyler nelerdir Ayşen Hanım? Yani mesela en çok benim araştırmalarımın sonucunda sağlık hizmetleri, yani sağlık konusu, yeni şeyleri, ilaçların yapılması, ortaya çıkarılması insanlık için, iyileşme için. İşte robotik ameliyatlar, onlar çok güzel. Yani sağlık bölümü konusunda çok büyük hizmetleri var ama işte Pop'un açıklamaların içerisinde mesela dikkat edilmesini gerektiğini söyleyeceği dallardan bir tanesi de sağlık konusu. Çünkü orası da kaygan bir zemin. Çünkü orada da manipülasyon ve yanlış yönlendirmeler ya da insanları yanlış şekilde bir karar almaya yönlendirme. Hatta yani ölümle yaşam arasında bir karar almaya yönlendirme konusunda manipülasyon olma ihtimali çok yüksek. Ama aynı zamanda da çok büyük iyileşme, sağlık konusunda çok büyük faydaları var. Eğitim konusunda çok büyük desteği var. Fakat mesela müzik, şiir, sanat konusunda, yaratıcılık konusunda ama burada da büyük bir zarar var belli bir çizgiyi geçtikten sonra. Buna da değinebilir. Çünkü insanın, Tanrı'nın vermiş olduğu birçok bizim yaratılışımızda, insan Yetmiş çocuk var, oluşumuzda değil mi?
Yani yaratma gücümüz var. Hediyeler var Tanrı'dan bize verilmiş olan. Çok güzel hediyeler var. Ama bir bakacağız ki bu hediyelerin üzerinde muhteşem bir şey çıkıyor bu AI'dan. O zaman törpülenmeye ve yok olmaya neden olabilir bu yaratılış. Yani ne bileyim bir şarkı yazarları olsun, şairler olsun, resim yapanlar yani yapıyor ama AI çok daha kısa zamanda mükemmel bir resim ortaya çıkartıyor. İşte bu yaratma gücü maalesef en önce bana göre ilk törpülenecek olanlardan. Yani hani iyi diyoruz ama öbür tarafına bakıyoruz. Medeniyetlerin hiçbir kıymeti kalmayacak diyorsunuz yani. Yani Özellikle Papa'nın öne çıkan mesaj yapay zekanın insanlık onurunu tehdit edebileceğini düşünüyor. Nasıl olur bu? insanlık insanlıktan çıkarsa insanın onuru zaten yok olur. İnsanlık onuru. İnsanlık fıtratını kaybeder. Zaten bu oraya götürüyor. Yani kurbağayı işte kaynar suya atmayıp da normal soğuk ya da ılık suya koyup da hani kaynatma olayı hikayesi var ya hepimizin bildiği. Yani onun gibi bir şey. Bu öyle bir yavaş 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 biz bunu kabullene kabullene ne bileyim ben bir şey ilk çıktığında işte uçak çıktı insan uçuyor. Yok efendim görüntülü telefon çıktı. Hiç bizim gençliğimizde hayal etmeyeceğimiz bir şeydi ya da hayal ettiğimiz bir şeydi. Yani ilk çıktığında tamam çok güzel ama ondan sonra o kadar kanıksıyoruz ki sanki onunla doğmuşuz, onunla yaşıyoruz. Yani bizim için çok normal bir şey. Bu oraya götürür, kurbağa olayına götürecek işte biraz. İdol haline gelecek. Ve öyle bir şekilde öyle bir durum olabilir ki yani dediğim gibi moral ve değerler, hani ahlak değerleri, bunu çok değişik yönde saptırmalar. Yani seks açısından da mesela baştan çıkarma, manipülasyon ve temptation dediğimiz baştan çıkarma olaylarında da kullanılacak. O tarafa da kaydırılacak bu. Zaten bir mesela yani benim bu videolarda da işte geldiğim konulardan bir tanesi o. İşte ne bileyim ahlak değerleri, pornografi mesela insanı kafasını uyuşturan, diğer şeylerden uzaklaştıran, insanın insan olma kontrol mekanizmasından eğer çok addiction, bağımlılık haline geliyorsa, bunun uçlarına götürebilecek bir konu. Daha böyle şeytani ben bunu nasıl daha çabuk yapabilirim? Nasıl bir sahte şey yoldan para kazanabilirim? Ne yapabilirim? Mutlaka bu oynanacak ve kullanılacak had safhada en uçlara götürebilmek için. Yani insanlık her zaman her türlü olayı şeytani boyuta noktaya çekmiştir, kullanmıştır. Bir yani Sizin o bununla şeyimiz ilgili var bizim, eğilimimiz var yani. Evet, sizin bununla ilgili çok çok önemli bir tespitiniz var. Hangi videomuzda bilmiyorum ama dostlarımız sizinle yaptığımız Ezber Bozan TV'deki videoları bir tararlarsa şöyle diyor dostlar Ayşen Barışel, son zamanlarla ilgili olarak yani dünyanın ve Hı insanlığın hı. girmiş olduğu şu son virajda karanlık güçlerin ve metafizik varlıkların yapay zekayı birebir kullanabileceğini iddia etmişti. Bu çok Evet. önemli bir açıklamaydı. Biraz Hı hı. isterseniz o açıklama üzerinde duralım. Önemli bu çünkü. İlk defa Esa Evet, esas bu maalesef gülüyorum da yani bütün bilinenler çünkü şimdi şöyle bir şey hani benim dayandığım konu kitaplar tamam kitaplar hep inandığımız bildiğimiz okuduğumuz tabii kitaplarımız var. Ama benim olayım yaşadığım olaylar olmuş olduğu için çok inandığım ve gerçekten uygulamasıyla da görmüş olduğum şeyler olduğu için 20 yıldan fazla yoğun bir şekilde çok rahatlıkla iddiayla söyleyebiliyorum. Yoksa ben bir din adamı ya da bu konuda ahkam kesebilecek bir insan hiçbir zaman değilim. O nedenle bana gösterilmiş olan ya da benim görmüş olduğum yaşayarak birçok şeyi hani söyleyebiliyorum. Evet, öğrenmiş olduğum şeyleri aktaramaya çalışıyorum daha çok. Çünkü son zamanlarda bunların artacağı yani ruhsal güçlerin, etrafımızda karanlık güçlerin daha fazla artış göstereceği ve bunların birçok zayıflıklarımızı ve birçok zayıf noktaları, kullanabileceği noktaları çok güzel bir şekilde kullanmaya başlayacağı, insanları etkileyip, manipüle edip kontrol altına alacakları bekleniyordu. Hatta bunlarla ilgili bir rüyam da vardı biliyorsunuz. Devlerin dünyaya girişleri portaldan onları görmüştüm tek tek giriş yaptıklarını. İskoçya'da biliyorsunuz açılmış olan portallar mesela bugün konuşulmaya başlandı bu tür şeyler bazı videolar var.
Bununla gerçeklik payı var. Yani sulardan ve okyanuslardan bu ruhların da insanlara bir türlü geçiş yaptığı gibi konular var. Bu biraz kafa karıştırıcı bir konu. Onun için biraz daha aydınlık, hani aydınlatma getirmek istiyorum bu konuya. İnandığım ve bildiğim bir konu bu. Şimdi baştan beri evet, hepimiz biliyoruz. İnanmayanlar için zor bir konu. Şeytana inanmam ben, şeytan yok diyenler de var. Bunlar zaten biraz zor bir durumdalar bana göre. Çünkü var, başından beri var ve olay başından beri insanlığın insan olması, insan olarak gerçekten Tanrı benzerinde ve mükemmel yaratılmış olmasının peşinde ve buna karşı. Buna karşı baştan beri bir güç var, bir şey var, saldırı var. Çok büyük, Adem'e yapılmış olan ilk saldırı, ondan sonra bizim lanet olayı, yani ölümlü oluşumuz, Tanrı'dan uzaklaşmış olmamız ve devam eden yaşantımızda birçok noktalarda insanları kullanmaları, insanlara etki etmiş olmalarıyla insanları sonuna kadar, son güne kadar baştan çıkartma, onları manipüle edebilme, kontrol edebilme ve öldürme. Bu amaç bu. Yani diyor ki şeytan gelir diyor, yalanla gelir. İnsanları destroy etmek için, yok etmek için ve öldürmek için diyor. Üç tane olay var. Yalan, destroy etmek ve öldürmek. Şimdi son güne kadar amaç bu. Ve zaman kısalıyor. Sesini kullanırsak sevinirim, destroy etmek. Yok etmek, yani yok etmek, zarara uğratmak, hasta etmek, yok etmek, yani öldürme yolunda yapılmış olan, vermiş olduğu bütün zararlar. Destroy dediğim kelimenin anlamı da bu. Şimdi bu zaten amacı bu ve diyor ki ya zaman çok daraldı diyor. Çünkü Tanrı'nın söylemiş olduğu o kadar şey var ki, mesela zincirlenmiş olan, ilk günaha neden olmuş olan yaratılış bölümünde, mesela kutsal kitabın işte yazmış olduğu, mesela düşmüş meleklerin gelip insanoğluyla beraber olması, kadınlarıyla beraber olması ve bunların DNA'sını, yani insanlık DNA'sını bozmuş olması nedeniyle bir Tanrı'nın vermiş olduğu bir şey var. Ceza var burada, akış var ve bundan sonra da bir çözüm var, bir yol gösteriyor Tanrı, buradan çıkışı gösteriyor ama size bazı ayetlerle bu nasıl olduğunu, bu düşmüş meleklerin nasıl bağlandığını yer altına kıyamete kadar, o kıyamette bunların cezası kesilecek, yargılanması yapılacak. Zincirlenmiş vaziyette cehennemin de altında, karanlıklarda diyor, bağlı bunlar şu anda. Ama bir de görmediğimiz ortamda olanlar var. Bunların farkları nedir? Görmediğimiz ortamlarda insan bedenlerini kullanıp, insan aklını kullanıp, mesela dışarıdan etkileyip insanoğlunu ya da bazı kesimleri, işte bu AI olayı da ortada. Bir Atlantis'in yok olmasıyla ilgili bilgileri düşünün. Atlantis Lemuria ile işte savaş halindeyken uzaydan, yukarıdan gelenlerin vermiş olduğu teknolojik silah ve savaş bilgileri sonucunda savaşın daha büyüdüğü ve yok etme, kıtaları, insanları yok etme ile ilgili verilmiş olan çok büyük bilgiler var, teknolojik bilgiler var. Bizim de kafamızın, aklımızın almasının ötesinde olan bir şey bunlar. Şimdi bu tür etkiler de var. Bunlarla ilgili bir şey vermek istiyorum. Böyle bazı bölümleri okumak istiyorum size. Ben bir Mesela sorum daha var. Onu sorayım, öyle geçelim oraya. aha, tamam. Yine aynı konuyla ilgili. Yani şu an metafizik varlıkların hükmü altında mı yapay zeka, ya da hükmü altına girebilir mi? Öncelikle bu. Çok Ve girmiş durumda, girebilir daha da. girmiş durumda. Hı hı. Evet. Peki yapay zeka kullanımında arkada hangi tür karanlık güçlerin ruhları olabilir? Yani siz bunları ne ile ilgili olarak, son zamanlarla ilgili durum, öngörü ve bilgi ve beklentileriniz neler? Çünkü bunu ilk siz dile getirdiniz. Yapay zekaya metafizik varlıklar, karanlık güçler hükmediyor, hükmedecek demiştiniz. Evet. Mesela 2005 yılında ilk gönderildiğim, verilmiş olan, uyandım biliyorsunuz ayetlerle ve bu dünya sonuna doğru gidildi ya da son zamanların içinde olduğumuz ve Fırat Nehri'ne yollandım. Fırat Nehri'nin çok önemli bir ruhsal bir boyutu var burada. Ve Fırat Nehri'nin altında dört tane bağlanmış meleğin, kötü meleğin dışarı çıkacağı ve dünya liderlerini
son zamanı hazırlayacağıyla ilgili, onları etkileyeceğiyle ilgili bir bölüm aldım ve bunu ben yıllarca sakladım. Videolarda var bu. Bu bilgiyi kendime sakladım çünkü çok uçuk bilgiydi bu. Nasıl paylaşabilirdim? 2004 yılında düşünün, 2005 yılında ben böyle bir bilgiyi yanımda seyahat edenlere bile söylemedim. Şimdi o bir bölüm ama bunun dışında 2012'den 2018 sonuna kadar özellikle de Akdeniz, yani Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e girişle beraber Akdeniz sularının özellikle ne kadar büyük ruhsal bir alanı olduğunu, giantlar yani devlerin eskiyen nefilimler, yani Anunnakiler ya da nefilimler, ne derseniz hepsi birbirine bağlı onların, Nuh tufanı öncesi. Bunların olmuş olduğu, sonra da devam ettikleri, tekrardan gelişleri var, çıkışları var ortaya, ama onların nesillerinden zayıflayarak gelen bir bölüm onlar. Bunların nasıl portallardan, belirli yerlerden dünyaya iniş yaptıkları, özellikle okyanusu, Atlantik Okyanusu'na gördüm. Ama Akdeniz üzerinde de bir seyahat şeklinde, yani bunun bir çizgi şeklinde, bir ley hattı şeklinde nasıl dünya sonu savaşlarını ve insanları ve insanların ruh durumlarını nasıl etkileyeceklerini yaşadım, gördüm. Bunlarla ilgili uyarılar verildi. Bunlarla ilgili kıtadan kıtaya deniz üzerinde ilerleyerek mesela ne bileyim ben, bir Sardinya, bir İtalya, bir Kıbrıs mesela adasının ne kadar çok dünya sonu savaşlarıyla ve olaylarıyla etkili olabileceğini, o bölgenin gibi, yani devlerin o Gibraltar'da ne kadar oradan giriş yaptıklarını, Stargate olduğu orasının falan gibi çok böyle uçuk bir şey, olaylar da bunlar. Ama bunlar hep gelişiyor ve oluyor ve bunun oluşumunu takip edebiliyorum, görebiliyorum. Hani anlatmaya çalışıyorum. Bunun için de diyorum ki güçlenmemiz gerekiyor. Şimdi bir iki tane şey söylemek istiyorum anlatabilmek için bu ruhların ne olduğunu, nasıl Tanrı tarafından bize anlatıldığını kutsal kitaplarda. Ben Kur'an bölümüne girmeyeceğim çünkü çok değerli, kıymetli din adamlarımız var bizim. Onların çok güzel açıklamaları olabilir bu konuyla ilgili. Ben öbür taraf, yani daha çok kutsal kitaplar, İncil, Tevrat, Zabur, o bölümlerin içerisinde de Tanrı'nın aynı zamanda bana göstermiş olduğu bölümler var. Mesela bunlardan bir tanesi Yahuda 1.6 diyor ki, yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. Tanrı için diyor. Şimdi bu yaratılış bölümünden anlatıyor da, sınırları içinde kalmayıp, yani bir ley hattı var, bir çizgi var. Bu bazı melekler bunlardan sınırları içinde kalmıyorlar. Kendileri için olmuş olan, yaratılmış olan teknelerini, yerlerini terk edip diyor. Ve buradaki kelimeyi, orijinal kelimeyi inceleyip araştırdığı zaman kişiler, yapanlar var bunu ve onların açıklamaları da var. Tekne dediğimiz şey, bizim yaşadığımız bu beden mesela bizim teknemiz. Bizim içimizde ruh var. Biz bir ruhsal bir yaratığız aslında her birimiz. Bu bedeni terk edip çıktığımız zaman bu ruh dışarıda ve yaşıyor olacak. Bu bedeni, yani hem yerlerini terk ediyorlar ama aynı zamanda o alemdeki o beden kalıplarını terk edip başka bir beden kalıbı içerisinde olabiliyorlar ve zaten yaratılmış olan kadını Adem'in yanında Tanrı benzerinde anne baba olmadan işte yaratılmış bir Adem olayını baştan çıkarmada, bu formlarda, bu kalıplarda, yani aramızdan biri gibi ya da aramızdan biri gibi bir ilişki içinde olabilecek, bir yatabilecek, seks ilişkisinin içinde olabilecek bir yaratığın kalıbı içine girme durumu var bunların. Ve bunların cezaları Nuh tufanı sırasında bu Nefilimler denen giantlar, bunlardan olan bebekler, büyük devler oluyorlar. Nefilim deniyor bunlara ve bunların Nuh tufanında yok edilişi sırasında Enoch kitabında mesela açıkça bunu yazıyor. Diyor ki bunların çocuklarınızın, nesillerinizin ölümünü göreceksiniz, suyun içerisinde boğulmalarını, ve ondan sonra siz bunları seyrettikten sonra ben sizi yerin altında kıyamete kadar zincirleyerek bağlayacağım diyor. Bunlar zincirlenmiş ve bağlanmış en kuvvetli olan ruhlar.
son zamanda ortaya çıkacak ve yargılanacak olanlar. Ama bunun dışında başka ruhlar tabii bu şekilde hatlarını geçmemiş, beden kalıplarından çıkıp insan kalıplarına henüz öyle o şekilde girmemiş gibi olan ya da o dönem için diğer şeytanla beraber, çünkü üçte bir melekleri şeytanın alıp yeryüzüne kıyamete kadar insanları test etmek ve onları işte bu şekilde savaş vermek, onlara karşı savaş veriyor. Üçte bir melekleriyle indi diyor. Bunun içinde bir ayet daha var şimdi. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, şeytanın yönetimlerinde ve onun hükümdarlığında olan bu karanlık boyutun güçlerine, kötülüğün görsel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Savaşınız insana karşı değil diyor. Yani kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı diyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın diyor. Tanrı'nın göstermiş olduğu silahlar var. Bunları kuşanıp buna karşı güçlü olmak gerekiyor son zamanlarda özellikle. Ve savaşınız insana değil, insanları çevresinden etkileyip kafa. Şeytan önce kafaya geliyor yalanlarla, yönlendirmeyle, ruhsal kalbe iniyor. Duyguları, korkuları kullanarak yönlendirme, manipülasyon yoluyla dışarıdan da etkileyebiliyor. Bu dediğim gibi en büyük, en tehlikeli olanlar, bağlanmış olanların dışında olanlardan bahsediyorum. Faaliyet gösteriyorlar. Bunlar göklerden gelip UFO'lar diyelim işte nelerse bir yerlerden bunlar geliyorlar. Daha önce de geldiler. Gene gelecekler. Her şey tekerrür çünkü dönüyor çember ve bunların dünya üzerinde son zamanlarda özellikle daha da artarak onu kullanarak, AI'yı kullanarak, şunu kullanarak, bunu kullanarak ne kadar insanın kafasına gelebilir, ne kadar insanın kafasını, insanlığını, ruhunu esir alabilir bunlar. Ne kadar o insanları öldürebilir, insanlıktan çıkartabilir. Bunun derdindeler hatta birçoğunun da daha önce de söylemiş olduğum gibi ve bunu hissediyorum, gördüm, biliyorum ve buna karşı yapılmış olan şeyler var. Bunların gelip daha çok dediğimiz boyutlardan hiyerarşisi var bunların. O boyutlardan gelerek insanların bedenlerini kalıplarının içine girerek yani insanları resmen esir alarak tamamen kalıbını kullanarak insanlık kalıbını bir insan vücudunu kullanarak bunların faaliyet gösterdiği son zamanlarda daha çok yani bunlar aramızda ve içimizde yaşıyor aslında hali hazırda. Bunlar hali hazırda kullanabilecekleri her türlü aleti, edevatı kullanıyorlar. Şöyle AI'da bunun diyelim, en başında yapay geliyor. zeka şu anda zaten Evet. metafizik varlıkların ve karanlık güçlerin Hı, eline geçmiş durumda diyorsunuz anladığım kadarıyla. evet. Ve bir ayet daha var son olarak mesela son zamanlarda büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar bunlar diyor. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Yani insanlar öyle büyük şeyleri görebilirler Ağır ki bir manipülasyon gelecek yani. tabii çok büyük ağır bir Algımızla manipülasyon. oynanacak yani. Evet. Ve korku gelecek. Yani mesela bir UFO'nun işte görüntüleri yok Tam bunlar olarak onu gerçek falan. soracaktım Hı hı. aslında. Şöyle diyecektim. Yani sizce AI kullanımı yani yapay zeka kullanımıyla Hı ilgili hı. Papa önemli bir açıklama yapacak. Dikkat çekecek bu noktaya. Ama Hı aynı zamanda da Amerika'da UFO olayları ile ilgili büyük bir ifşa dalgası hı. başladı. Hı. Hem bu açıklama hem bu ifşa, UFO ifşalarının gündem olması birbiriyle paralellik taşıyor mu sizce? Çok büyük, çok büyük paralellik taşıyor. Değil misiniz? Birbirinin içinde bunlar. Yani Öyle mi? Nasıl şimdi peki? bakın hep böyle aşamaları düşünün. Geçmişe dönüp bakalım zaman içerisinde. Hep bir böyle bir basamak çıktık, bir basamak çıktık. Yani bir olaylarla hiç yaşamadığımız olayları yaşadık. Bir yaşamadığımız ortamın içine girdik. Bir Epstein olayı gibi mesela. Ne bileyim insanları bir sarstı. Böyle olabilir mi bu kadar da böyle bir şey? Aman Tanrım işte ne bileyim ben bilgiler daha bir insanlar uyanmaya başladılar birçok konuda. Farklı bir boyuta gelmeye başladılar. Ama bunun içerisinde tabii bu boyutları aşma sırasında gene bunları da kullanıyor. Bu dönemleri de kullanırken
Mesela mimik yapmak. AI'ın en büyük şeyi insan aklını, bilgisini mimikliyor, mimik yapıyor ya da truth'u, doğruluğu mimikliyor. Ve doğruluğu diyelim ki tam bir doğru var, bir doğruluk var. Bunu mimikliyor ve bunun içerisindeki bel kemiği var ya da öyle bir nokta var ki o doğruluğun içindeki en önemli nokta bel kemiği o doğruluğun. Onu yok ederek o kadar mimikleyip de farklı farklı şeyler yaratabiliyor ki insanları deceive etmek. Bakın Amerika'da, dünyada en çok yani çünkü neye dayanıyor? Gene kutsal kitapların içerisinde önemli bir bölümler var ve bu ayetlerde deceive olması insanların. Yani insanların ayartılması, baştan çıkarılması, akıllarının daha çok akıl olarak yani bildiklerinden uzaklaşmaları, inandıklarından uzaklaşmaları, onların kandırılması öyle söyleyeyim. Yani tabii manipülasyonun bir bölümü bu da ama insanları bildiklerinden, inandıklarından uzaklaştırabilmek ve bu UFO olayında da demin anlattığım gibi mesela bu ayette diyor ya büyük belirtiler ve harikalar yani signs and wonders diyor. Çok büyük mucizeler, belirtiler, acayip şeyler, hiç görmediğimiz, hiç alışmadığımız şeyler. Mesela ne bileyim ben UFO'nun dünyaya indiğini açık açık işte ispatlarıyla yapabilecekleri videolar olabilir, görüntüler olabilir. Ya da İsa Mesih gök açıldı, görüldü. Teknolojiyle, AI ile, teknoloji gelişmiş olan teknolojiyle bu tür mucizeler, büyük olaylar işte filan gibi insanları ya da işte ne bileyim ben en önemli konulardan biri de tabii İsa Mesih'in niye gelmiş olduğu ikinci Adem olarak ve birinci Adem'in yapmış olduğu bize yansıtmış olduğu o lanet olayımız ve ölümlü oluşumuz olayından çıkışımızın tek bir yolu var orada İsa Mesih'in akıttığı kanla çarmıhta. O bir portal, o bir yol Tanrı'ya gidişte, hizalanmada Tanrı ile ve sağlam duruşta dünya sonunda ve tekrardan o kaybettiğimiz ilişkiyi, tekrardan o kaybettiğimiz ölümsüzlüğü, sonsuz ölümsüzlüğü vaat edilen bangır bangır bu değiştirilmiş, bozulmuş, yazılmış. Yok bütün Tevrat ve İncil'de bu yazıyor. Bu bel kemiği. Bundan uzaklaştırılması AI'ın bu tür şeylerle, bu tür mucizeler, saçma sapan aldatıcı, kandırıcı, baştan çıkarıcı görüntülerle insanları yanına çekmesi, kandırması ve inançlarından bugüne kadar gelmiş olduğu insanların inançları dini inançlar. Hristiyanlık olsun, Müslümanlık olsun, Budizm olsun. Kalpten inanıyoruz, tamam, uyguluyoruz, ritüellerimiz var, yapıyoruz, dualarımız var, yapıyoruz. Ama hepsinin üzerinde bir ilişki var, Tanrı ilişkisi var. Ve bu bir gerçek, bu muhteşem bir şey. Bunu yaşarken bunu tadabilmek, bir tadını alabilmek bir kere bile olsa, bunu gerçekten hissedebilmek, onun var olduğunu çevremizde, onun bize dokunabileceği, konuşabileceği, ne kadar sevildiğimiz, ne kadar değerli olduğumuz, ne kadar özel yaratıldığımız tek tek. Yani bunu anlama noktasına gelmek, o bütün bu dinlerin üzerine çıkmak ve bu ilişki benim önüme UFO gerçekten gelse, inse yok Tanrı dese ya da işte bu yol değil, doğru değil bunların hepsi anlatılanların dese hadi git şuradan derim ben. Çünkü yaşanmış olmak, yaşamış olmak Tanrı'yla kim olduğumuzu, gerçekten ne kadar özel olduğumuzu, ne kadar özel yaratılmış olduğumuzu, ne kadar çok sevildiğimizi anlamamız gerekiyor ki sağlam duralım. Hiçbir şey bizi etkilemesin. Hiçbir şey bizi kandıramasın. Bu çok Evet, önemli. teknoloji insanlığa hizmet etmeli. Hı İnsanlık hı. teknolojiye hizmet eden bir varlığa dönüşmemeli diyelim. Aynen. Hı hı. Çok güzel bir yayındı. Çok teşekkür ederiz ve burada Hı hı. özellikle yapay zekanın aslında karanlık güçlerin ve bir noktada metafizik varlıkların hükmü altına girmeye başladığı ve onların iradesiyle insanoğluna neler yapabileceği konusunda çok önemli uyarılarda bulundunuz. Hı hı. Çok teşekkür ederim ben kendi Ben adıma. ben de Keyifle. çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, Ezber Bozan ailesine de teşekkür ederiz. Hepsine tek tek zaman ayırdılar, kıymet verdiler, bizleri izlediler. Hoşça kalın.